Ya sen bu 7 Ekim'de bu ordunun hali ne derim ya? Biz bu kadar milyar dolar para harcıyoruz. Savunma Bakanı sen misin bundan sorumlu? Genelkurmay Başkanı. Tehdit ediyorsun. Ortaya çıkan tablo kim sorumlu? Oradaki yüzbaşı mı sorumlu? Ordu siyaseten sorumlusu sensin. Hikaye bu. Bu haberlerde Mossad direktörünün de Netanyahu karşıtı eylemler içerisinde olduğu veya desteklediğine dair. Netanyahu da bunda resmi olarak bu kısmı ilan ettiler. Mossad direktörünü çağırdı görüşmeye, izahat istedi. Ama bak görevden alamadı. Patron Netanyahu normalde. İsrail siyasetinde 1994 yılında İsrail Başbakanı fanatik Yitzhak Rabin'i işte Netanyahu'nun temsil ettiği siyasetin sokaktaki bir adamı Yitzhak Rabin'e arkadan yaklaştı, 3-4 ateş etti civalı mermiyle, öldürdü. Burak Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Hocam şimdi 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun şiddetiyle, saldırılarla devam eden süreci yaşıyoruz. Bu süreçte dikkatimi çeken bir gelişme yaşandı. O da Netanyahu ile alakalı. Aslında iki gelişme diyeyim. Sonra detaylandıralım sizinle. İlki Netanyahu'nun bir askeri üssü ziyareti sırasında bir askerin, hatta sanırım rütbeli subaylardan biri olduğunu tahmin ediyorum, Netanyahu'ya 3 arkadaşım senin yüzünden öldü, sen bir suçlusun, bizi zor duruma düşürdüğün şeklinde bir isyanı söz konusu oldu. Diğer detayda Netanyahu'nun yine bu askeri üsleri ziyareti sırasında tüm askerlerin silahlarındaki şarjörlerin toplatılması meselesi. Net bir güvensizlik ortamı sezinliyorum. Sizden bir dinleyeyim hocam. Çok net bir güvensizlik ortamı var. Şimdi yargı reformu protestoları sırasında İsrail'de, yargı reformu da şu: Netanyahu bazı kanuni düzenlemelerle yüksek yargının kendi kontrolüne alınmasına yönelik bazı kanunları meclisten çıkarttı. Netanyahu'nun hükümetlerinin çok ciddi yolsuzlukları var. Yani yargı bunları soruşturuyor. Yani kendini siyaseten garanti altına almak için böyle bir yöntem ve strateji içindeyken İsrail toplumundan ciddi derecede protestolar oldu. Bu protestolar sürerken ABD kaynaklı bazı haberler sızdı. Bu haberlerde Mossad direktörünün de Netanyahu karşıtı eylemler içerisinde olduğu veya desteklediğine dair. Netanyahu da bunda resmi olarak bu kısmı ilan ettiler. Mossad direktörünü çağırdı görüşmeye, izahat istedi. Ama bak görevden alamadı. Patron Netanyahu normalde. Niye alamadı hocam? İşte dengeler var. İsrail ordusunun içerisinden de bazılarının Netanyahu karşıtı olduğuna dair ciddi iddialar var. Şimdi 7 Ekim saldırısı olmuş. Başarısız bir istihbarat yapısı var. İç istihbarat Shin Bet, dış istihbarat Mossad. Mossad'ın kontrterör yapma etkisi olduğu için iç konularda da şeyi var. Türkiye'de onu da bazıları yanlış biliyor. Mossad içerideki kontrterör boyutuyla Mossad daha kapsayıcı bu konuda. Ülke içerisinde de faaliyet icra edebilir. Kontrterör konusunda. Elbette birbirleriyle Shin Bet'le uyumlular. Tabii. Şimdi böyle ortaya çıkan başarısızlık atmosferinde ve zaten hizip var İsrail siyasetinde, güvenlik istihbarat bürokrasisinde. Netanyahu, birçok insan asker esir alınmış. Birçok asker öldürülmüş. Sinirler gergin. Çatışma ortamında askerler. Görüntülerde bakıyorsun, moraller bozuk İsrail askerlerinin. Suratlar düşük. Coşku yok. Yani bir tepkiden korkuyor. Tepki derken bağırış çağırış bir tane senin söylediğin vurur yani. Tamam. Ondan korkuyor. Olur. İsrail siyasetinde 1994 yılında İsrail Başbakanı fanatik Yitzhak Rabin'i, işte Netanyahu'nun temsil ettiği siyasetin sokaktaki bir adamı Yitzhak Rabin'e arkadan yaklaştı, 3-4 ateş etti civalı mermiyle, öldürdü. İşin garibi onu öldüren ekipten birkaçı, hatta bir tanesi şu an iktidarda. Hani o faaliyeti yani o planlamada olduğuna dair iddialar olan insanlar. Yani bak ortaya çıkan tabloda hizip olduğu zaten belli. Kavga, dövüş, itiş kakış. Yahudi tarihi zaten birbiriyle yani itiş kakıştır. Bunu yani bak Yahudi tarihi Yahudilerin birbirleriyle kavgasıdır aslında. Aralarında çok şey vardır böyle. Yani hikaye bu. Biz Müslümanız, bizim inancımıza göre kendilerine gönderilen peygamberleri öldüren bir topluluk bunlar. Ama tekrar söylüyorum, antisemitizm yapmayacağız. İsrail toplumun içerisinde barış isteyen normal insanlar da var ve sayıları hiç az değil. Herkes Siyonist değil. Tamam mı? Hikaye bu. Şiddet, sivillere yönelik her türlü şiddet hangi kaynaktan olursa olsun kabul edilemez. Ama İsrail'in ortaya koyduğu şiddet insanlıktan çıkmış vaziyette. Çocuğun öldürülmesi. Hastane vuruluyor hocam. Evet, hastane vuruluyor. Çocukların işte çok kötü görüntüler. Bunları siyaseten böyle oturduğumuz yerden yorumluyoruz da bunlar çok moral bozucu şeyler. Hassas mesele. Burak hocam, şimdi tırnak içerisinde söylüyorum. Netanyahu bir
başkomutan. Neden başkomutan diyorum? Baş- Kendi hükümetin duyurduğu bir savaş halinden bahsediyor. Biz savaştayız deniyor. Bu savaşın da yine tırnak içerisinde söylüyorum başkomutan Netanyahu. Yahu bir ülke savaşta başkomutan askerine güvenmiyor, şarjör toplatıyor. Evet. Bu savaşın gidişini de olumsuz etkilemez mi hocam? Moraller bozuk bence. Yani meskun mahalle girecek şimdi değil mi? Evet. Meskun mahallede neyle karşılaşacak? Bir kere 500 kilometrelik tüneller olduğu söyleniyor. Tabii. Çok zor. Dünyanın Üstü en derin bombalıyorsun, tünellerinin birkaçının Üstü olduğu. bombalıyorsun. O yüzden zaten Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırmak için acımasızca bombuyor ki rahat harekat yapayım. Binaları yıkıyorsun. Tünellere nüfuz edemiyorsun. Bu Ha. bir. İçeriye girdin. Neyle karşılaşacak İsrail ordusu? Bak sniperlarla karşılaşacak. Şu anda ekrana veriyoruzdur muhtemelen Evet, bunu. 3. Lafını unutmayın. Kassam Tugay'da dediniz ya neyle karşılaşacak. Her gün gönderi paylaşıyorlar biliyor musunuz? Labirentler Sırayla paylaşıyorlar. sayalım. 1. İçeride tünellerle karşılaşacak. Tamam. Tünellerden durmadan pusu yiyecek. 2. Yani bunların hepsini önem sırasına göre söylemiyorum. 2. Sniperlarla karşılaşacak binaların arasında. 3. Dronlarla karşılaşacak. Zaten birçok görüntü var dronlardan Tamam. tanklara yapılansa. Drone çok etkili drone kapasitesi Dengeyi olduğu değiştirebilir. gözüküyor Hamas'ın. Daha sonra nelerle? Birçok pusuyla, faaliyetle karşılaşacak. Tabii. Böyle meskun mahallede çatışma ortamı kolay değil. Son olarak da antitank füzeleriyle. Hamas'ın elinde olduğu gözüküyor. Zırh delici. Kayıp verecek. Kayıp vermemek için orayı insansızlaştırmaya çalışıyor. Bu acımasız saldırılar ve beklemek zorunda kalıyor. Yapamıyor işte. Kayıpları artacağını hesapladığı için en uygun zamanı, en uygun şartları kendilerine göre bir şey. Ve bence yani sektörlere ayırıyorlar. Yani parça parça. Hani şu bölgeyi aşama aşama, bu zaten meskun mahal çatışmasında Amerikalıların uyguladığı bir taktik. Aşama aşama meskun mahal çatışmasını icra etmek, zamana yaymak. Neden zamana yaymak? Kayıplarını toplumun kabul edilebilir seviyede, kayıplara dair bilgileri kabul edilebilir seviyede servis etmek. Bir anda 50-100 asker ölse çok büyük tepki olur. Ama 2 günde 1 asker, 2 asker gibi arada bu iletişim stratejisi, arada toplumu uyutursun. Durum bu. Şimdi hocam gelinen noktada şunu sormak istiyorum. Tamam ciddi bir hizip var ordu içerisinde. Siyasi otoritenin başındaki isimle ordu arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Ancak yayınlanan verilere göre 173 bin muvazzaf asker, işte 300 bin yedek asker falan gibi sayılar duyuyoruz. İsrail ordusunun muktedirliği kalmadı diyebilir miyiz artık? Bu sayıların bir önemi kalmadı diyebilir miyiz? İsrail ordusu güçlüdür. Hala Güçlü bir ordu mu hocam? Teknolojisi var, silahı var, tankları var, bir sürü istihbarat. Tabii ki güçlü. Burada sorun şu mu? Ama meskun mahallede sayı değil yani. Gayri nizami harpte başka şeyler var. Orada bilek. Değil mi? Orada dişe diş yani. Doğru. O başka bir hikaye. Biz de bunu Hendekler'de yaşadık yani. Acılarla tecrübe ettik ama mesela Türk ordusu Hendek'ten sonra meskun mahallede çatışma icra edebilen istisnai. Bence hatta tek bile yani Amerikalılarla, onlar da Irak'ta tecrübe ettiler. İşte o Felluce'de vesaire onlar da tecrübe ettiler. Yani meskun mahallede çatışma performansı yüksek seviyede olan bir düzenli ordu. Bir düzenli ordunun bunu yapması farklı bir hikaye. Bu yeni bir doktrindir savunma stratejilerinde. Yani düzenli bir ordunun meskun mahal çatışması da icra edebilecek bir iki yapıyı birden içinde barındırması. Kolay dönüşebilen bir durum. Yani ama neyle? Acıyla. Acıyla. Birçok şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradan tekrar Tüm yani. şehitlerimize, Evet. Allah gazilerimize de yardımcı olsun diyelim hocam. Peki hocam şimdi orduyu konuştuk. Netanyahu neden onlara güvenmediğini netleştirdik. Ama burada Hamas biraz atlanıyor gibi hissediyorum. Evet. Ya Hamas geldi, Aksa Tufan operasyonu başlattı ve her şey olduğundan farklı bir hale geldi. Hamas askeri açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Hamas'ın 7 Ekim'de birçok yerden aniden bir baskın şeklinde motosikletlerle hemen birden hani içeriye dalmak için, tamam mı? Tamam. Hızlı, etkili paramotorlarla, çok ikonik görüntü ya, partileyen gençler, tepeden inen paramotorlar. Mesela çok ikonik bir görüntü. Bir yanda partileyen gençler, bir yandan sınırı aşan Hamas üyeleri, değil mi? Ne yaptı? İşte aniden birçok yönden hızlı ve içeriye dalacak şekilde bir saldırı. İstihbari açıdan da bunu kontrespiyonaj tedbirleriyle engellemiş. Niyeti ve kapasitesi konusunda İsrail istihbaratını manipüle etmiş. Bir anda aniden sabahın köründe bir de bayrama denk getirmiş. Bir atalet durumu içerisinde. Kulelerde bile insanlar yok. Hafta sonu Demir kubbeyi aşmak için aynı anda birçok
roketi aynı anda atıyor. Sistemi işlemez hale getirmiş. Demir kubbeyi Demir kubbenin ses entegrasyonu bozmak için özel sesler duyurmuşlar, çıkartmışlar. Aynen, yani demir kubbe aktif olamamış. Yani baskın. Çok taraflı, baskın. İşte bu motosikletler, paramotorlar. Bak PKK da bunu kullanıyor Amanosları geçmek için. Türkiye'deki Mersin polis evi saldırısını yapanlar paramotorla o duvarları, yani Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerini ve duvara aştılar. Çünkü neden? Onlar küçük, radarda gözükmüyor. Hızlı. Hızlı, küçük bir şey hemen geçiyor bu tarafa. Doğru. Malzeme de taşıyabiliyor. Hocam son olarak şunu diyebilir miyiz? Netanyahu ve ordu arasındaki uyumsuzluklar, sorunlar Netanyahu'yu ordudan uzaklaştırıp savaş seyrindeki akameti de İsrail adına artırabilir diyebiliriz herhalde. Evet, işler iyi değil yani. Ortada da bence geleceğe dair İsrail açısından da ve İsrail kamuoyunda da bu işin sonu nereye gidecek sorusu var. Tekrar söylüyorum. İsrail medyasında sabahtan akşama kadar çok eski üst düzey genelkurmay başkanları, orgeneraller, eski istihbarat direktörleri, Mossad, Şimpet direktörleri Netanyahu'yu yerden yere vuruyorlar, eleştiriyorlar. Savunma Bakanı Netanyahu insanları tehdit ediyor. Savunma Bakanı, ben Yahudi olsam derim ki Savunma Bakanı, ya bu ordunun hali ne? Sen ne insanları, Filistinleri yerle bir edeceğiz? Bunlar ne hayvansı, ne öyle bir İnsansı hayvanlar. Allah yani lafa bak yani. Sen özür dilerim söylüyorum tüm evet. izleyicilerimize. Sen orduyu bir anlat ya. Yani ben olsam Başarısızlığı anlat. ya sen bu 7 Ekim'de ne? Bu ordunun hali ne derim ya? Biz bu kadar milyar dolar para harcıyoruz. Doğru. Savunma Bakanı sensin bundan sorumlu. Genelkurmay Başkanı. Doğru. Tehdit ediyorsun. Ortaya çıkan tablo kim sorumlu? Doğru. Oradaki yüzbaşı mı sorumlu? Ordu siyaseten sorumlusu sensin. Kesinlikle. O hikaye bu. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok sağ ol. Sadece şunu ekliyorum. Gazeteye lütfen abone olun. Teşekkür ederiz. Ya sen bu 7 Ekim'de ne? Bu ordunun hali ne derim ya? Biz bu kadar milyar dolar para harcıyoruz. Savunma Bakanı sensin bundan sorumlu. Genelkurmay Başkanı. Tehdit ediyorsun. Ortaya çıkan tablo kim sorumlu? Oradaki yüzbaşı mı sorumlu? Ordu siyaseten sorumlusu sensin. Hikaye bu. Bu